8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yahya Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bizler de iyiyiz. Bugün yine çok güzel bilgilerle birlikte olacağız sizinle. Evet. Ben sizi sorularımla birlikte sizin cevaplarınız o kadar açıklamalı oluyor ki onun için benim kendi merkezimde de duyuyorum. Evet. Yahya Hoca çok güzel açıklamalar yapıyor diye. Şimdi Teşekkür yine ederim. çok güzel bir konunun içerisindeyiz. Hep de yeni. Evet. Fatih Hocam. Şimdi iple askılardan sonra şimdi bir de sıvı iple Evet. yüz germe ya da yüz gençleştirme prosedürleri çıktı. Evet. Bu da yeni bir teknoloji aslında. Kesinlikle çok yeni. Bundan biraz bahseder misiniz? Bu olay nedir? Mekanizması nasıldır? Evet. Nasıl Şimdi çalışıyor? İp askılama genellikle insanlar geldiğinde şunu der. Hocam bana askı yapın, yüzüm şöyle görünsün, şöyle. Yani bu pek mümkün değil. Siz sonuçta Evet. bir plastik cerrahsınız. Siz Evet. şu yüzü böyle gerdiğinizde bile bu yüz en fazla 2 ay 3 ay sonra yer çekimine karşı olarak normal bir anatomik yapıyı alır. Yani gergin ama normal anatomik yapıya sahip bir yüz görünümünü alır. Fakat ip askılamada onu beceremiyoruz. Yani yüzü istediğimiz gibi geremiyoruz. Hayır, bazı kalıcı ipler var. Onlarla olabilir ama geçici iplerle bu durum biraz daha sıkıntılıdır. Ya çok ip atacağız. Bu da çok travmatik oluyor. Ya da farklı bir yönteme başvurmamız gerekiyordu ki bu da bahsettiğimiz gibi yeni bir yöntem olan sıvı ip uygulamasıdır. Son zamanlarda çıkan polikaprolakton içerikli ipler var. Ve geçici ama oradaki kalıcı yaklaşık 2 yıl süren iplerdir bunlar. Daha sonra bunu geliştirmişler. Bu ipin yani polikaprolaktonu sıvı hale çevirmişler. Ve biz bunu cilt altına enjekte ediyoruz. Hem de çok daha az noktalara. Enjekte ediyoruz, cilt altında bir dağılım sağlıyor ve bu ham maddenin özelliğine bağlı olarak dokuda bir yenilenme, bir sıkılaşma ortaya çıkıyor. Vitamin gibi hocam. Hayır, bu yani vitamindeki gibi amaçlanan o aslında ama etkisi çok daha etkili. Yani mesela gençlik aşılarında Evet. çeşitli biliyorsun bir sürü gençlik aşıları var. Onlarda da amaç yüzün yukarıya kalkması, sıkılaşması, daha dinamik görünmesi vesaire. Ama bundaki amaç aynı amaç fakat etki çok daha fazla. Çok daha kısa sürede başlıyor ve çok daha uzun sürede kalıcı oluyor. Yani çok benim açıkçası ilk denediğimde, ilk kullandığımda çok güvenerek değil demeyeyim de hani bu kadar bir etki beklemeyerek yaptım ben bunu. Fakat ilk denemeden sonra ciddi şekilde bir sonuç aldım. Çok hoşuma gitti. Resimleri yan yana koyduğumda inanamadım. Yani 15-20 gündeki o aradaki farkı şöyle bir baktığımda inanamadım. Kesinlikle son derece başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Uygulaması çok kolay, hasta için çok konforlu. Yani ip askılama gibi travmatik uygulamalar değil. Sonuçta o etkiyi sağlayabilmesi için çok fazla ip kullanmamız gerekir. Enjeksiyonla cilt altına ipemi. Tabii. Ufak 4 milimetrelik enjeksiyonlarla. Yani iğne uçlarımız mezoterapi iğneleri. Cilt altına çok fazla girip de o ipleri vermiyoruz. Travma kısmı çok daha az. Asimetri gelişme şansı söz konusu değil. Sonuçta iplerde bunu yaşayabiliyoruz ister istemez. Ve amaçlanan şey aynı. Cildin altındaki bağ dokunun yenilenmesi, yeni bir bağ doku oluşumunun tetiklenmesi ve sıkılaşması. Yaptığımız hastalarda yüz hatları ortaya çıkıyor bir ay sonra. Yani sanki elmacık dolgusu yapmışsın gibi, sanki sıkılaştırmışsınız gibi yüzü. Tamamen böyle yüz hatları heykel gibi ortaya çıkıyor. O çok güzelmiş hocam ya, gerçekten ilgi çekici bir. Şimdi dolgu volüm kazandıran bir Evet. şey. Hangi bölge isterseniz. Evet. İpler lifting amaçlı genellikle kullanılıyor. Fakat örümcek ağı dediğiniz iplerse bu bahsettiğiniz işlevi aslında yapabilen şeyler. Buradaki amaç aslında dokunun daha sertleşmesini, daha sıkılaşmasını sağlayan bir etki mi anlaması gerekir? Yani sıvı ip deyince insanlar çünkü bunu bir facelift olarak İp gibi düşünebilirler. düşünürler hocam. Şöyle, şimdi ip uygulaması yaptığımızda ben her zaman şunu söylerim hastalarıma. Bakın iplerin üzerinde çok ince kırçıllar vardır. Evet. Bunlar dokulara tutunur. Fakat amaç burada bunu mekanik olarak kaldırmak olmamalı. Çünkü hasta ağzını açtığında o ip bırakır. Üzerine yattığında o ince kılçıktır, bırakır. Zaten sağlam bir bağ doku olsa o yüz sarkmazdı aşağı. Ama aşağı sarkmışsa bu yüz zaten bağ dokusu zayıftır. O kılçıklar zaten küçüktür, ona tutulması da çok zor. Mesela son zamanlarda çıkan farklı ipler var.
O kırçılların üzerine farklı katmanlar koyarak yapılan, hani şu an söylememde doğru değil. Silikonlar. Silikon dışında farklı. Evet. Yani eriyebilen ipler ama onlar koyuluyor mesela. Artık lifting amaçlanmıyor aslında iplerde çok fazla. Yani orada yeni bir bağ doku oluşumu ve bu bağ dokunun daha sıkı, daha canlı ve yüzü daha fazla yukarıya kaldıran, sıkılaştıran bir etki bekleniyor onda. Hani ipin mekanik kaldırması artık çok geride kaldı diyebiliriz. Ama şunu özellikle söyleyeyim, silikon olan ipler hariç. Diğerlerinde kesinlikle hani istediğimiz sonucu bırakmıyor. Hepsini tecrübe ettik. Ya çok fazla ip koyacağız. O ipler eridikçe orada yeni bir bağ dokusu oluşturacak ki biraz önce bahsettiğim sıvı ip etkisi yaratacak. Ya silikon ip kullanılacak lifting için ya da az ip kullanacağız. Etkisi de çok kısa sürecek. Yani Hocam başka peki yolu yok. ortalama işlem süresi ne kadar sürüyor? Size geldiklerinde ben sıvı yüz germe istiyorum dediğinizde. Hastayı muayene ettik diyelim. İşleme geçtiğimizde en fazla 1 dakika. Gerçekten. Evet. Bir noktadan falan mı yapılıyor? Hayır, 3 noktadan. Hasta dilerse alın kısmından da yapılır. Alın ve yan taraflara da yapılır. Ama yanaktaki sarkmalar için sadece 3 noktadan. Her noktada şu an en şok yakın 5 oldum saniye resmen. olursa toplasanız 30 saniye falandır yani. süpermiş. Peki kalıcılığı ne kadar? Normalde biz bunu belli periyotlarla öneriyoruz. Hani 1 ay sonra veya 3 ay sonra ikinci seans şeklinde öneriyoruz. Bu yapıldıktan sonra yılda bir. Sadece bir kere. Fakat şunu da yapabiliriz. İlk seans yapıldıktan sonra ikincisi 8 ay sonra, ondan sonrakiler de yılda bir şekilde Süreç daha yapılabilir. uzasın diye. Peki şöyle kritik bir soru soracağım. Hastaya bunu ne için yaptığınızı nasıl anlatıyorsunuz? Yani mesela sizin dolguya ihtiyacınız var ya da sizin işte sıvı ipe ihtiyacınız var ya da sizin işte iple lifting'e ihtiyacınız var. Yani hasta ne için başvuruyor da siz bunu yapıyorsunuz? Şimdi özellikle hastalar hocam benim yüzüm aşağı inmiş. Ben yüzümün yukarı kalkmasını istiyorum diyor. Şimdi o hastayı biz muayene ettiğimizde o yüzün aşağı inmesinin birçok sebebi var. Bir, oradaki dokunun kaybı, hacim kaybı. Yani hastanın da önce elmacıkları vardır. Ondan sonra tombul bir yüzü vardır. Zaman içerisinde kilo verince o yüz aşağı inmiştir. Tamam, hacim kaybı varsa dolgu mu yapıyorsunuz? Eğer bağ dokusu çok zayıf değilse, şöyle bir muayenesini yapıyoruz. Eğer çok zayıf değilse, dolguyla lifting yapılabiliyorsa, hem hacim hem lifting aynı anda sağlanabilecek noktadaysa dolguyu tercih ediyoruz. Yani iki işlem olmasın diye, maliyet çok fazla yükselmesin diye. Hasta iki işlemden geçmesin diye. Eğer hastanın bağ dokusu çok zayıfsa, şimdi bazı hastalar vardır, bağ dokusu o kadar zayıflamış ki yüz tamamen aşağı inmiş ve şu hastaya baktığımızda şunu diyebiliyoruz: hocam biz sizin yüzünüze dolgu yaparsak eğer bu yüzü kaldırmaz. Bağ doku da çok zayıf olduğu için hatta yer çekimine bağlı olarak o dolgu aşağıda, yani yüzü aşağıda aşağı çekebilir. düşüyor. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Yani yüzüne bakıldığında böyle dokunduğunuz zaman bazı Ciddi bir insanların elastikiyet kaybı elastikiyet kaybı Evet. var ise, yani bazı insanların yüzü Bende yok hocam. derisi çok Hocam bana gevşektir. gelecek. Bende de yok. Bakın. Evet, mesela yumuşak. Mesela herhalde Burcu Yani iyi bir aday. Ben güzel Yani güzel olur yapılabilir benim tabii için. ki. Burcu iyi bir aday bakın. Evet, Sizin bak bahsettiğiniz şuradan kalkan. kritere uyuyor bence. Evet. Evet, ben çekimden sonra size geliyorum ya hocam. Yani kendime de yaptım aynı uygulamadan. 2 seans yaptım. İnanılmaz derecede fark ettim. Hatta biraz önce program Ben fark öncesinde ettim siz de evet hocam söylediniz. sizi gerçekten. Seyircilerimize de bahsedelim. Ben hocamla şu an karşılıklı otururken şurasını fark ettim. Çekim arasında da söylemiştim zaten. Bir şey mi yaptırdınız diye. Hani dedim ya, yüz hatları ortaya çıkıyor. Çünkü Evet. yüz sıkılaşıyor. Yani tüm hatlar tak tak ortaya Bir çıkıyor. dakikada olması da süper bence. Kesinlikle. Çok kolay bir uygulama. Peki yan etkisi var mı hocam? Bir de onu bahsedelim. Evet. Ya şimdi tüm uygulamalarda olduğu gibi, yani kısmen de olsa, çok nadir de olsa, yani hafif bir alerji riski olabilir, kızarıklık, ödem. O yani hepsinde bunlar var. olabilir. Onun dışında hani ciddi bir yan etki beklemiyoruz. Peki alternatif olarak yapabileceğimiz başka işlem var mı buna? Eğer sarkma çok fazlaysa, Evet. yani cerrahiye yönlendirebiliriz. Onun dışında medikal olarak baktığımızda HIFU uygulaması yapılabilir. Dolgu uygulamalarıyla biraz önce bahsettiğim gibi lifting yapılabilir. Ama eğer hastanın vakti varsa da sarkması çok fazlaysa, ön plandaysa, ben öncelikle şunu tercih ediyorum. Bu uygulamayı yapıyorum. Zaten hasta şunu der, yani geldiği zaman yüzüne baktığımız zaman o bağ doku çok zayıfsa, aşağı doğru gelmişse o yüz, dolgu uygulamasıyla bir lifting yapacaksak eğer, kullanacağımız dolgu miktarı zaten biraz fazla olacaktır. Evet. Ve bu ister istemez
kişinin yüz hacminde biraz istemediğimiz boyutlara taşıyabiliyor. Çok nadir de olsa. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. teşekkürler. ederim. Yine Çok sağ olun. çok güzel bilgilendik Çok hocam teşekkür ederim. sayenizde. Çok Çok sağ sağ olun. Evet efendim, bugünkü konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit idi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.